Daha birkaç hafta önce 2002 Dünya Kupası'nı anlatan o videoyu kurgularken o görüntüleri izledikçe içimi büyük bir gurur kaplamıştı. O dönemin futbol anlayışı, o tutku ve o sahaya yansıyan milli ruh bir içerik üreticisi olarak beni bayağı heyecanlandırmıştı. Ancak bugün o gururun yerinde sadece geçmek bilmeyen bir öfke var. Çünkü o günkü milli ruhun yerini bugün sadece milli etiketi yapıştırılmış bir reklam yüzü almış durumda. İmaj yapmak için önce top oynamak gerekir. Çünkü burası Türkiye. Sahada ter akıtması gerekenler daha uçağa binmeden sponsorluk anlaşmalarının, podcastlerin ve sosyal medyanın derdine düşmüştü. Bir yanda Yeşilburun adalarının elde mızrak, sırtta yaprak misali o yoklukta İspanya gibi bir devi kanter içinde bırakıp beraberliği koparışı, diğer yanda ise 45 takımlı format sayesinde zar zor kapağı attığımız turnuvada kendilerine vaat edilen villaların hayaliyle sahada yürüyen bizim çocuklar. Korelilerin o sert idmanlarını, disiplinlerini izlerken bizimkilerin otel odasında podcast kaydedip yedikleri çalımın bile makarasını yapacak kadar umursamazlıklarını ve püfür püfür sigara dumanı altında yakalanmalarını izlemek tam bir vizyonsuzluk belgesiydi. Çalımı Ronaldo'dan yedim ha. Adamlar beni bunun için eleştirdi Adam ya. Senin var mı lan Instagram'da Ronaldo'yla fotoğraf? Sistemdeki adaletsizlik sadece sahada değil her yerdeydi. Bir oyuncunun annesinin vize parasını karşılayamadığı için ülkeye dahi giremediği bu futbol ikliminde bizimkiler teknik direktör kontenjanı ile milli takıma çağrılıyordu. Kendi kulübünde formayı unutan isimlerin milli takıma hediye edildiği, hak edenlerin ise kapının önünde bekletildiği bir düzen. O meşhur spor medyası. Onlar da bu çürümenin ortağı. Kulüpçülük adı altında kendi takımlarının başarısız oyuncusunu yere göğe sığdıramayan, tek bir eleştiri bile getirmeyen, bunun yerine tüm hıncını rakip takımın oyuncusuna kusan o hadsiz medyanın yarattığı iklim. Milli takımı bir temsil makamı değil, bir kulüp torpili mecrasına dönüştürdü. Peki federasyon başkanı çıkıp ne dedi? Ya bu kadar mı akbaba sırtlan vardı bizim içimizde? Sabahın köründe karşılıksız desteklediğimiz takımın vasatlığını eleştirdiğimiz için akbaba olduk, sırtlan ilan edildik. Kendi başarısızlıklarını örtmek için halkı hedef gösteren bu zihniyete söylenecek çok şey var ama biz sadece istifa diyebiliyoruz. Çünkü Kurtlar Vadisi rajonları bizim işimiz değildir. Hani o kibirli biz işimizi biliyoruz savunması yok mu Avustralya maçı sonrasında? O bile yalandı. İş sahaya dökülünce gelen haklı tepkilere karşı lütfen eleştirmeyin etkileniyoruz diyerek ağlayan bir grup profesyonel çocukla karşı karşıya kaldık. Biz eleştirilere açığız. Bizden daha fazla açık olan insanlar da yoktur zaten. Bunu biliriz yani. En iyi biz biliyoruz aslında kötü oynadığımız maçı. En iyi analizi biz yapıyoruz. Eleştiri birbirimize yapıyoruz zaten. Çocuklar korkudan bir şey yapamıyoruz artık. Yani Montella ise kenarda sanki bizden daha Türkmüş gibi ahkam keserek sahada hiçbir varlık gösteremeyen bu ekibi savunmaya kalktı. Avustralya karşısında iki tane dev stoperin arasına pivot özellikten bir haber forvetimize sürekli hava topu şişirerek nasıl da taktiksel deha sergiledik ama yetmedi. Paraguay karşısında 60 dakika boyunca 10 kişi oynayan rakibe karşı tek bir gol bile bulamadan sahadan silindik. Peki bizi hani gole uyandıracak adama ne oldu? Golle uyandırmak istiyorum onları ya. Daha sahaya bile giremedi. Eğer kullanmayacaksan, güvenmeyip sahaya bile sokamıyorsan, formayı veremiyorsan oraya neden çağırdın? Orada olması gereken o formayı terletecek isimler dışarıda kalırken sahada olanlar o formayı sadece birer süs gibi taşıdı. Milli takımı uğurlarken havada uçuşan İHA'lar, SİHA'lar, TOG'lar, savaşa gidiyormuşuz gibi estirilen o yapay rüzgarlar. Çok mühimmiş gibi yapılan onlarca şarkı. Milli takım için yapılacak şarkılar bile yapay zekaya yaptırıldı. Alelacele, sadece kendi reklamlarını düşünerek. Utanmadılar bile. Şimdi önümüzde Amerika maçı var. Kim bu kadar ruhsuz bir futbol için sabahın 5'inde kalkıp ekran başına geçecek? Şu kadro yerine bu turnuvaya Kosova veya Romanya gitseydi emin olun sahada en azından bir onur mücadelesi izlerdik. Bugün bu utancı konuşuyor olmazdık. 24 yıl beklemişiz, beklememişiz. Kimin umurunda? Onlar primlerini aldı, reklamlarını çekti. Üzülerek söylüyorum ki bu ülkenin futbola bakışı başlı başına bir dramdır. Ve ne acıdır ki bu dram, Drampion Sports'un ruhuna
o soğuk, gerçekçi atmosferine tam da olması gerektiği gibi oturuyor. Onlar villalarının planlarını yaparken biz bu çürümüşlüğü anlatmaya devam edeceğiz. Anladık ki biz futbol ülkesi falan değiliz. Hepsi birer illüzyon. Filenin sultanları. Sizden çok özür diliyoruz.